Bükreş'ten herkese selamlar. Hacı Popescu, Lucescu, Nadia Comaneci. Romanya'nın devrik diktatörü Çavuşescu, Kim Jong-un yönetim sistemini benimsiyor. Ülkede her 1000 kişiden 30 kişi istihbaratçı yapıyor. 20 bin kişilik bir güvenlik ordusu kuruyor. Ülkedeki muhalif ve aydınlara nefes aldırtmıyor. Basını tek bir binada toplayarak havuz medyası haline getiriyor. Burası Çavuşescu'nun havuz binası. Bununla beraber 5 çocuk hedefi veriyor. Kadınlara kürtaj yasaklanıyor. 1800 özürlü çocuğun sabun yapıldığı iddia edilir. Bardağı taşıran son damla olarak 1100 odalı saray. 1150 değil. Devletin bütün kaynakları bu sarayın yapımına harcanıyor. Burası gezegenimizin en ağır binası. Şu avize bile sadece 5 ton. Yasama, yürütme, yargıyı ülkeyi tek binadan yönetmek istemiş. Halk binaya çok sevimli bakmıyor. Değişim rüzgarı maalesef Romanya'ya kanlı geliyor. Çünkü her diktatör gibi Çavuşescu da iktidarını bırakmak istemiyor. Çavuşescu aşağı diye bağırmaya başlıyor. Galeyana gelen halk binaya saldırıyor ve binayı yağmalıyorlar. Çavuşescu karısıyla beraber yoldan geçen bir Dacia arabaya otostop çekiyorlar ve yüzlerce insan tankların paletleri altında can veriyor. Artık Çavuşescu için her şey bitmiş oluyor. 24 yıl yönettiği ülkede 1,5 saatlik yargılanma sonrası karısıyla beraber kurşuna dizilerek öldürülüyorlar. 1100 odalı sarayın sahibi kudretli Çavuşescu'nun mezarının üzerindeyim. Getirip buraya atılmış. İlkokul mezunu diplomasız bir diktatörün akıbetinden bahsetti. Doğu Avrupa'nın incisi, Küçük Paris olarak da adlandırılan Romanya'nın başkenti Bükreş'ten herkese selamlar. Romanya deyince akla ilk gelenler Hacı, Popescu, Lucescu, belki yaşı daha müsait olanlar için Nadia Comaneci. Nadia Comaneci. Biricik Bardo. Fenerbahçeli Cemil. Fakat yakın tarihe damgasını vuran önemli isimlerden birisi de Romanya'nın devrik diktatörü Çavuşescu. Bugün size hem Çavuşescu'nun devriliş hikayesini anlatacağım hem de Bükreş'i beraber gezip göreceğiz. Çavuşescu'nun devrilip bir devrin kapanıp yeni bir devrin başladığı noktaya geldik. Devrime geçmeden isterseniz Çavuşescu'yu bu noktaya getiren süreci kısa bir anlatalım. Çavuşescu 1965 yılında komünist rejimin ikinci başkanı olarak iktidara geldiğinde Romanya için güzel planları var. 1968 yılında Ruslar Çekoslovakya'yı işgal ettiğinde Rusya'yı sert bir dille kınıyor. Bu şekilde Rusya ile bağlarını tamamen koparmasına karşın Batı'ya ve Avrupa'ya yeşil ışık yakmış oluyor. Bu tutumu Avrupa'nın çok hoşuna gidiyor. Çavuşescu'ya ciddi maddi destek veriyorlar. Ülkesini yeniden imar etsin diye. Fakat Batı'ya karşı bu kadar şirin gözükmeyi başaran Çavuşescu halkına karşı hiç de öyle olmuyor. Bilakis tam tersi halkına karşı daha da despot bir hale geliyor. Çavuşescu özellikle Kuzey Kore gezisinden sonra Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-un yönetim sistemini benimsiyor. Aslında en büyük hatayı da burada yapıyor. Toplum üzerinde kontrole dayalı katı bir sistem kuruyor. Ülkede her 1000 kişiden 30 kişi istihbaratçı yapıyor. Bunlarla insanların yatak odalarına kadar giriyor. Oralara kadar vakıf oluyor. Yine rejimini korumak için 20 bin kişilik bir güvenlik ordusu kuruyor. Özgür düşünceye savaş açan Çavuşescu bu orduyla ülkedeki muhalif ve aydınlara nefes aldırtmıyor. Hatta bazılarını öldürtüyor. Basını tek bir binada toplayarak havuz medyası haline getiriyor. Burası Çavuşescu'nun havuz binası. Ülkenin bütün medyasını buraya toplayarak burayı havuz medyası haline getiriyor. Rejimin izin vermediği hiçbir haber yayına girmiyor. Ülkede 3 tane televizyon var. 3'ü de devlet televizyonu. Sabah akşam Çavuşescu ve rejim propagandası yapıyorlar. Halk bu şekilde algıyla yönetilmiş oluyor. Yoksulluk içerisindeki halk ülkelerinin bir cennet olduğuna inandırılmaya çalışıyor. Fakat halk buna çok da inanmıyor. Hatta Çavuşescu'nun dahi bir algıya maruz kaldığını söyleyebiliriz. Öyle ki Çavuşescu herhangi bir yere gitmek istediği vakit yol güzergahında bütün tarlaların ekili olmasına dikkat ediliyor. Eğer ekilmemiş alanlar varsa uzaklardan getirilen ayçiçekleri bir gecede o tarlalara ekiliyor ve Çavuşescu'nun baktığı vakit her tarafın ekili olduğunu görmesini bu şekilde sağlamış oluyorlar. Rejimin onaylamadığı hiçbir haber yayınlanmıyor. Ülkede sadece devlet televizyonu var. Bunlar da sabah akşam algı ve rejim propagandası yapıyor. Yurt dışına çıkışları kapatarak ülkeyi tamamen izole ediyor. Bununla beraber 5 çocuk hedefi veriyor. Çocuk yapmayanları vatan haini ilan ediyor. 40 yaşın altında kadınlara kürtaj yasaklanıyor ve bütün hamilelikler doğumla neticeli ve bir sürü istenmeyen çocuk doğuyor. 180 binden fazla çocuk devletin kötü şartlarındaki yetimhanelerde büyümek zorunda kalıyor. Bazıları ölüyorlar. Ondan daha da kötüsü özürlü doğan çocuklar rehabilitasyon merkezlerine toplanıyor. Eğer rehabilite edilebiliyorsalar rehabilite ediliyorlar. Yoksa imha ediliyorlar. Ve bu şekilde 1800 özürlü çocuğun sabun yapıldığı iddia ediliyor. İdam gerekçelerinden biri de bu. Bütün bunlarla birlikte bardağı taşıran son damla olarak Çavuşescu'nun sonunu getiren şeylerden birisi de kendisi için yaptırmış olduğu 1100 odalı saray. 1150 değil, 1100 odalı saray. Burası gezegenimizin en ağır binası. Pentagon'dan sonra dünyanın en hacimli ikinci binası. Dünyanın en ağır binası olması gayet normal.
Şu avize bile sadece 5 ton. 1977 yılında Bükreş'te 7.4 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Şehirde binaların yıkılmasını da fırsat bilen Çavuşescu, Kuzey Kore dönüşü böyle bir bina yapmaya karar veriyor. 1985 yılında inşaatla başlanan bu binanın yapımında 20 bin işçi, 700 mimar ve mühendis gece gündüz çalışıyor. O yıllarda 5 milyar doların üzerinde para harcanıyor buraya. Devletin kaynağını buraya harcıyor. Çavuşescu bu binayı sadece içinde yaşamak için yapmamış. Klasik bir diktatör mantığıyla devletin bütün erklerini burada toplayıp yasama, yürütme, yargıyı, ülkeyi tek binadan yönetmek istemiş. Bütün bakanlıkları da yerleştirilmiş olduğu sarayın önündeki 4,5 kilometrelik bu caddede saray kapsamında yapılıyor. 1989 yılında tamamen bitmediğinden dolayı Çavuşescu çok istediği şu gördüğünüz balkondan halka seslenemeden öbür tarafa gidiyor. Sarayın balkonundan Bükreşlilere seslenmek sadece Michael Jackson'a nasip oluyor. O da kalabalığı "Hello Budapeşte" diye yanlış selamlıyor. Şimdi Çavuş'un sarayını ziyaret edeceğiz. Çavuşescu bu merdivenleri 7 defa söktürüp yeniden yaptırmış. Boyu biraz kısaymış, daha rahat yürüyebilsin diye. Çavuşescu'dan sonra ismi Halkın Sarayı olarak konulsa da komünizmi hatırlattığından dolayı halk binaya çok sevimli bakmıyor. İşletme giderleri çok olduğundan dolayı iş merkezi dahi yapılması planlanmış. Hatta Amerika'nın eski başkanı Trump burayı büyük bir alışveriş ve eğlence merkezi yapmayı bile teklif ediyor. Halihazırda bir kısmı Romanya Parlamentosu binası olarak da kullanılmaya devam ediyor. Devletin bütün kaynakları bu sarayın yapımına harcanıyor. Tabii yoksulluk içerisindeki halk bu durumdan pek memnun olmuyor. Çavuşescu'ya olan nefretleri daha da artıyor. Ve nihayet katı siyasi kontrol iç çatışmayı getiriyor. 1989 yılında Doğu Avrupa'da başlayan değişim rüzgarı maalesef Romanya'ya kanlı geliyor. Çünkü her diktatör gibi Çavuşescu da iktidarını bırakmak istemiyor. Tarihler 16 Aralık 1989 gösterirken Timișoara kentinde şehrin sevilen muhalif bir papazı sürülmek isteniyor. Ve halk bunun üzerine protestoya başlıyor. Protestolar kısa sürede ülkenin her tarafına yayılıyor. Ve rejim karşıtı bir protesto haline dönüşüyor. O esnada İran gezisinde olan Çavuşescu hemen ülkeye geri dönüyor. Ve bu meydanda çoğu işten atılma tehdidiyle korkutularak buraya getirilen 150 bin insana görmüş olduğunuz şu balkondan son mitingini yapıyor. Konuşma normal seyrinde başlıyor. Çavuşescu halka yeni vaatlerde bulunuyor. Maaşlarını artıracağını falan söylüyor. Bu esnada kalabalığın içerisinden birisi Çavuşescu Jos, Çavuşescu Jos diye bağırmaya başlıyor. Yani Çavuşescu aşağı, Çavuşescu aşağı diye bağırmaya başlıyor. Sonra kalabalık halk ona eşlik ediyor ve hep beraber bağırmaya başlıyorlar. Çavuşescu tabii şaşkın bir şekilde halkı susturmaya çalışıyor ama galeyana gelen halk binaya saldırıyor ve binayı yağmalıyorlar. Binada bulunan bütün yöneticilerin de teslim olmasını istiyorlar. Halkı sakinleştiremeyeceğini anlayan Çavuşescu binanın üstüne çıkıyor. Kendisini orada bekleyen helikoptere biniyor. Kaçmak için binerken de ordu komutanı kardeşi İlye'ye isyanın ne pahasına olursa olsun bastırmasını emrediyor. Sonra helikopter havalanıyor. Normalde yurt dışına kaçacak fakat karısının bütün ısrarlarına rağmen Çavuşescu yurt dışına gitmekten vazgeçiyor. Ve burada doğduğu şehirde bir saray var. Oraya gitmek istiyor. Pilot Târgovești yakınlarına gelince buradan 80 kilometre uzaklıkta Çavuşescu'yu kaçırdığından dolayı halkın kendisini de cezalandıracağından korkuyor ve helikopteri arıza yaptığı bahanesiyle bir köy yolunun kenarına helikopteri indiriyor. Çavuşescu karısıyla beraber yoldan geçen bir Dacia arabaya otostop çekiyorlar ve oradan işçilerin sahip çıkacağını düşünerek demir çelik fabrikasına sığınıyorlar. Fakat tabii öyle olmuyor. Bu esnada bu meydanda ordu tanklarla caddenin bir başından girip yer başından çıkıyor ve yüzlerce insan tankların paletleri altında can veriyor. Bu arada 1200 tane insan çatışmalarda hayatını kaybediyor. Nihayet ordu insanları öldürmekle bir yere varlamayacağını anlayınca halkın tarafına geçiyor. Halkın tarafına geçince de artık Çavuşescu için her şey bitmiş oluyor. Çavuşescu Târgovești şehrinde tutuklanıyor. Sonra Bükreş'ten 3 askeri yargıç oraya gidiyor. 24 yıl yönettiği ülkede kendi yargıçları tarafından 1,5 saatlik yargılanma sonrası trajik bir sonla ibretlik bir şekilde karısıyla beraber kurşuna dizilerek öldürülüyorlar. Să-l vedem. Ridică-l să-l vedem. Ridică, mai sus capul. Atalarımız ne güzel söylemiş, zulüm ile abad olanın sonu berbat olur. Çavuşescu'nun çocuklarına dokunulmamış fakat yaptırmış olduğu o bütün saraylar, görkemli binalar, onların hiçbirisi kendisine yar olmamış ve şu an hepsi kamuya hizmet ediyor. Çavuşescu'nun devriliş hikayesini dinledik ve şimdi de böyle görkemli bir saraydan sonra sizi daha önce hiçbir yerde görmediğiniz çok ibretlik bir yere götüreceğim. Haydi buyurun.
Roman mezarlığındayız. Etrafta türbeler var. Burada türbeler manevi zenginlikten daha çok biraz maddi zenginlikten kaynaklı yapılıyor. Bu arada kar da başladı. Şimdi size göstermek istediğim o çok önemli yere doğru yürüyoruz. Şu an tam olarak nerede bulunuyorum? Şu an bir zamanlar kendisini ülkenin sahibi zanneden, ağzından çıkanın kanun olduğu, gezdiğimiz 1100 odalı sarayın sahibi kudretli Çavuşesku'nun mezarının üzerindeyim. Evet, yanlış duymadınız. Burası Çavuşesku'nun gömüldüğü yer. Tabir yerindeyse getirip buraya atılmış. Karısı da yanına gömülmemiş. Karısı da yolun diğer tarafına gömülmüş. Mezarın üzerinde ne işin var diye düşünebilirsiniz. Şu an cesedi burada değil. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında oğlu bir dava açıyor DNA testi için ve buradan cesedi toplayıp ileride daha güzel bir mezara defnediyor. Netice itibariyle 3 günlük dünya. Kral da olsan, şah da olsan, diktatör de olsan, köle de olsan nihayetinde varıp geleceğimiz nokta burası. Bükreş'i gezdik. Kendisi servet içerisinde ailesiyle lüks bir hayat yaşarken halkını fakirliğe mahkum eden ilkokul mezunu diplomasız bir diktatörün akıbetinden bahsettik. Değer miymiş onca hırsa, ihtirasa, zulme? İnanın ki değmezmiş. 3 günlük dünya. Umarım demokrasiden dönüşün olmadığı asrımızda dünyanın her bir tarafındaki bütün tiranlıklar bir an önce son bulur. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.